El-Kassam Tugayı'na ait bu cümleler oldukça iddialıydı. Şüphesiz tüm dünyayı şaşkına çeviren bu girişimi İsrail dahil hiç kimse beklemiyordu. Ardı ardına ateşlenen füzeler, rehin alınan İsrailliler, paramotorla yapılan çıkarmalar. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail hazırlıklı değildi açıklaması aslında son günlerde yaşananların bir özeti mahiyetinde. Peki peşi sıra fırlatılan füzeler, fırlatılmakla tehdit edilen roketler nerede ve nasıl yapıldı? İran bu işin neresinde? Ben Hikmet, hazırsanız başlıyoruz. Füzenin özelliklerine, İran'la bağlantısına geçmeden GZT YouTube kanalının 2 milyon abone yolculuğuna destek olursanız çok seviniriz. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları beklenmedik bir atakla 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı bir saldırı başlattı. Gazze'den İsrail'e binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beit Hanun Erez sınır kapısına baskın düzenleyerek hakimiyeti ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi. Birçok esir alarak Gazze'ye götürdüler. İsrail'den yapılan açıklamalar savaş başlığıyla verilirken savaş uçakları abluka altındaki Gazze şeridine saldırmak için havalandı. Stratejik olarak bütün ülkeler saflarını belirledi. İlk saldırının etkisiyle intikam yeminleri eden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Orta Doğu'yu değiştireceğiz söylemi özellikle parantez açılması gereken bir detaydı. Yapacaklarının nesiller boyu aktarılacak bir dönüşüme sebep olacağından bahsettiği dakikalarda ABD'ye ait dünyanın en büyük savaş gemisi Doğu Akdeniz'e doğru çoktan yola çıkmıştı bile. 18 milyar dolara mal olduğu iddia edilen bu gemi 90 uçak taşıma kapasitesine sahip. Zaten yıllardır baskı ve tehditle sindirilmek istenen Filistin için çok gereksiz bir hamle olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat Netanyahu'nun özgüvenini yerine getiren bir adım olduğu kesin. Pentagon'dan yapılan İran-Hamas saldırısında suç ortağı açıklaması, tüm bunlar birleşince geminin neden Doğu Akdeniz'e geldiğini de daha iyi anlıyoruz. Bölgede yaşanan çatışmalar yerini daha kapsamlı bir bölgede daha büyük bir savaşa bırakabilir çünkü. Hamas'ın saldırısında suç ortağı olarak İran işaret edilirken İran'da durum ne ona bakmamız gerekiyor. Çünkü İsrail-Hamas cephesinin yeni bir savaşa dönme ihtimali bulunuyor. Wall Street Journal'da yer alan iddiaya göre İran'ın devrim muhafızları Beyrut'ta Hamas ve Hizbullah yetkilileriyle görüştü. Yapılacak saldırının bu toplantıda karara bağlanıldığı öne sürülmüştü. Fakat bu iddiaları İsrail yalanladı. İran ise olayların sebebi olarak gösterilmesini kesin bir dille reddediyor. Fakat bir yandan da Hamas'ın saldırılarına övgüler dizmeye devam ediyor. Buna rağmen ABD istihbaratı İran'ın Hamas saldırılarına karşı şaşırdığını ortaya koyan veriler topladı. Özel istihbarat bulgularına göre İranlı yetkililer hazırlıksız yakalanmıştı. Bu da saldırıların İran'ın dahil olduğu bir planlamayla yapıldığı yönündeki iddiaları şüpheye düşürdü. Hatta Amerika Birleşik Devletleri analistlerin ilk bulguları İran hükümetinin Hamas'ın saldırısında doğrudan bir rol oynamadığı yönündeydi. Dolaylı rolü ise Hamas'ın kullandığı füzelerde şüphesiz. Silah ve ekipman verdiğine dair önemli iddialar vardı. Ekipman desteğinin yanında bir de eğitim desteği bulunuyor. Füze üretiminde oldukça önemli bir mesafe kaydettiği bir sır olmayan İran, Hamas'a bu konuda destek verdiğinde gizlemiyor. Bu işbirliğinin altında yatan ana sebepse İsrail'in hava saldırıları diyebiliriz. Kendi füze üretim kapasitelerinin gelişmesi amacıyla atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız tüm bunlar Hamas'ın İsrail'e saldırmasının arkasında İran var demek için yeterli gerekçeler değil. Çünkü Hamas'ın elinde Rus Kornet tipi tank savar füzelerin olduğunu da gördük. Bu füzelerin de yer aldığı operasyondan görüntüler paylaştılar. Bunların Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki tünellerden kaçak yolla Gazze'ye getirildiği düşünülüyor. İsrail bu teknolojinin kazanımında İran'ın rolüne işaret ediyor. Özellikle bu alanların belirlenmeye çalışılması ve imha edilmek istenmesi Tel Aviv'in ana hedefi diyebilirim. Ne kadar füzesi olduğunu söylemekse şu an için mümkün değil. 7 Ekim'de başlayan saldırılardan bugüne binlerce füze fırlattığına şahit olduk ve hala saldırıların devam edeceğine yönelik açıklamalar yapılıyor. Bu da bize füze miktarının oldukça fazla olduğu yönünde ipuçları veriyor. El-Kassam Tugayı'nın kullandığı silah envanterinin büyük bir kısmı karadan karaya atılabilen füzelerden oluşuyor. Bunlar da Gazze'de kurulan gelişmiş tesislerde üretiliyor. Hatta İzzettin El-Kassam Tugayları Gazze şeridinde kendi üretimi bir hava savunma sistemini ilk kez hizmete soktuklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Aksa Tufanı Harekatı sırasında Muteber bir ismiyle üretilen hava savunma sistemi İsrail savaş uçaklarına karşı da kullanıldı.
Okların İran'a dönmesinin asıl sebebi ise Hamas'ın kullandığı füzeler. Özellikle ellerinde hangi füzeler var onlara bakalım. 2021'de yayımlanan bu grafiğe bakarsak 8 kilometre menzilden 250 kilometre menzile kadar birçok seçenek göze çarpıyor. İthal ve yerli üretim olarak iki kategoriye ayrılmış ve yurt dışından alındığı iddia edilen 3 model İran menşeli. Videonun başında gördüğünüz füzeyle İran'ın güdümlü tank savar füzesinin kamuoyunda çokça karıştırıldığına şahit olduk. O yüzden bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. ABD yapımı BGM-71 TOW füzesi temelinde geliştirilen İran yapımı Tufan'la El-Qassam Tugay'ın paylaştığı Tufan aynı füzeler değil, isim benzerliği var. Filistin'in silahlı direniş eylemlerinin tarihi 1940'lara dayanıyor. O dönem basit ve eski silahlarla çıkılan yolda şu an gelişmiş füzelere şahit oluyoruz. 2001'de Hamas'ın askeri kanadı ilk yerel füzeleri olan Qassam 1'i üretmeyi başarmıştı. 1 kilogram patlayıcı başlığa sahip bu füzenin menzili 3 kilometreydi. Ardından 12 kilometre menzilli ve 5 kilogram harp başlıklı Qassam 2 üretildi. İlk üretimin ardından gelen özgüvenle M75 ve Ayyaş 250 füzeleriyle envanter büyüdü. En büyük kazanımı işgal edilen toprakların vurulabilecek mesafede olmasıydı. Menzilden sonraki en önemli gelişme ise füzelerin yönünün belirlenmesi ve yeteneklerinin artırılması oldu. Tabii bunların yapılabilmesi için halihazırda kıskaç altında tutulan Gazze'de olmazsa olmazlardan biri tünellerdi. Asıl amaç Gazze'ye yönelik harekatları önlemek, malzeme tedariği ve harekatın liderlerinin korunması olarak belirlenmişti. Bunun yanı sıra keşif ve saldırı İHA'ları da satın alındı. Son olaylarda bunların da kullanıldığına şahit olduk. Tüm bu gelişmeler Filistin'in direnişi için çalışan mühendislerin bir başarısı olarak gösteriliyor. Menziline göre maliyetlerse değişkenlik gösteriyor. $100'dan $3000'a kadar bir maliyetle üretildikleri düşünülüyor. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye bir parantez açalım. Son İsrail-Filistin çatışmasında atılan füze ve roketlere karşı başarılı bir çizgide dursa da yoğun roket atışının olduğu dönemlerde zorlandığı aktarılmıştı. Saldırıların ilk gününde İsrail Gazze'den fırlatılan roket sayısının 2500 olduğunu açıklamış, Qassam Tugayları rakamın 5000 olduğunu iddia etmişti. Sistemin Mart 2011'de teslim edilerek 7 Nisan 2011'de Gazze'den gelen bir Grad füzesinin önlenmesiyle operasyonel hale geldiğini hatırlıyoruz. Savunma doktrininin önemli bir parçasını ve ilk hattını oluşturan İsrail füze savunma mimarisinin temel amacını füze atım kapasitesinin tahrip edilmesi ve füzelerin havada imhası için erken uyarı, tespit ve aktif savunma sağlanması oluşturuyor. Çok fazla roketin atılması bazılarının radardan kurtulmasına neden olabiliyor. Hangi füzeye müdahale edileceğini ise vereceği zarara göre tespit ettikten sonra karşı atak başlatıyor. Çocuk kadın demeden hedef gözetmeksizin attığı bombalarla binlerce kişiyi hayattan koparan İsrail, buna rağmen özellikle batılı ülkelerin sınırsız desteğini arkasına almayı başardı. Bu da şüphesiz İsrail'in yeni cepheler açma ihtimalini kuvvetlendiriyor. En olası hedef ise elbette Suriye. Fakat öyle bir ihtimal var ki yaşadığımız coğrafyada büyük bir kaosun yaşanmasına sebep olabilir. O da Hamas'la iyi ilişkileri olan İran. Doğu Akdeniz'e gönderilen ABD gemisinin İran'la doğrudan bir ilişkisi olmasa da her ihtimale karşı buraya gönderildiğini bilmeyen yoktur. O halde İran'ın nasıl bir tavır alacağını da bakmamız lazım. Mesela bu görüntüler İran'dan. 1984'ten bu yana İran'ın yer altına yaptığı üsler var. Bu üslerde balistik füzelerden İHA'lara kadar birçok silah mevcut. Yeraltı üslerinin ülke geneline yayıldığı ve metrelerce yerin altında inşa edildiğine dair kuvvetli ipuçları bulunuyor. Peki bu kadar gizli ise İran bunları neden paylaşıyor olabilir? Amerika Birleşik Devletleri o gemiyi Doğu Akdeniz'e neden gönderdiyse İran da o yüzden paylaşıyor olabilir mi mesela? Bence cevap bu. Bu görüntülerin psikolojik amaçları var. Bana karşı atacağın adımlara dikkat et demenin bir diğer yolu. Şimdi ben ne düşünüyorum birkaç cümleyle anlatayım. Hamas'ın silahlı kanadının yaptığı saldırıyla bölgedeki çatışmalar yerini bir savaş ortamına bıraktı. İsrail'in nerede duracağını ise kestiremiyoruz. Bölgeyi komple vurma bahanesiyle kendine yeni yerleşim alanları açmak isteyebilir veya Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle savaşı daha geniş bir alana yayarak İran'a saldırabilir. İran'ın nükleer çalışmalarını hesaba katarsak son ihtimalin zor olduğunu düşünüyorum.
Orta Doğu'nun en iyi istihbaratı olarak sunulan Mossad ve yenilmez denilen İsrail askerinin düştüğü durumdan kolay kolay kurtulması mümkün görünmüyor. Bu durum İsrail'i daha da hırçınlaştırabilir. İsrail'in buna misliyle karşılık vereceğini bilmesine rağmen Hamas'ın böyle bir atak yapması birçok komployu da beraberinde getirmişti. Örneğin İsrail'in bu saldırıyı gerekçe göstererek Gazze'yi vurmaya başlayacağını iddia edenler vardı. Sanki İsrail'in Gazze'ye saldırı yapması için bir gerekçeye ihtiyaç duyuyormuş gibi. Yıllardır baskı ve tehdit altında yaşamaya çalışan Filistin halkının toprakları işgal edilirken onların payına düşen sanırım ses çıkarmadan gösterilen yerde yaşamaktı. Bölgesel tehlikenin en üst düzeyde olduğunu zaten görüyoruz. Yaşanan insanlık dramına karşı Batı'nın tarafını çoktan seçmiş olması burada ölümlerin artacağına yönelik fikri baskın hale getiriyor. Akli selim insanların elektrik, su ve sağlık gibi en insani durumlardan bile mahrum bırakılan Filistin halkına karşı artık seslerini yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin bu konuda fikirlerinizi de merak ediyorum. Yorum kısmından fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Buraya kadar izlediyseniz de zaten abone ol tuşuna çoktan basmışsınızdır diye düşünüyorum. Ben Hikmet, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. El-Kassam Tugayı'na ait bu cümleler oldukça iddialıydı. Şüphesiz tüm dünyayı şaşkına çeviren bu girişimi İsrail dahil hiç kimse beklemiyordu.